Hello everyone, welcome to my channel again. Today we will learn level first, part 2, part second. Must. Lesson 10. I must, we must, you must, he, she, it must, they must. We told, or for all above, must. And we have to, you have to for single, they have to, he, she, it has to, there's not for have to, did you see? Has to. Now, negative sentences. I don't have to. We don't have to. You don't have to. You don't have to for single. He doesn't, so he. She. It doesn't have to. They don't have to. As you'll hear, there's different part. She, he, it doesn't have to. This for the question will change, Do I have to? Do we have to? Do you have to? Do you have to? Does he? And now here she, sometimes I forget it. She, it, have to, does she have to, does he have to, does it have to, and after the last, do they have to? That's questions. The verb must is a modal verb. We use must with other verbs. For example, I must go. That's another verbs. Did you see? These verbs, these modal verbs. You must go. He plays go. Ben gitmek zorundayım. Sen gitmek zorundasın. O oynamak zorunda. He must play. We don't use to after must. We use must in positive sentences. We don't use must in negative sentences and question. So, arkadaşlar burada sadece olumlu cümlelerde must'ı kullanabiliriz. Negatiflerde ve sorularda must kullanılmıyor. Ne kullanılıyormuş? Bunları gördük. Değil mi? Nerede? Evet. Negatiflerde have to, sorularda da have to kullanılıyor. Must sadece gelecek zamanlarda ve şimdiki zamanın olumlu, yani pozitif cümlesi. Olumlu demeyelim de, yani pozitif cümlelerinde. Çünkü olumsuzluk nasıl düşünün? Olumsuzluk olabilir. Evet, çünkü olumsuz da olabilir. Eğer şunu yaparsan şöyle olur. For example, kırmızı ışıkta geçersen kaza olur. Kötü bir cümle ama pozitif. Yani içinde don't ya da negatif bir şey yok. Hani yapma etme değil, yaparsan olduğu için, yaparsan olurunu yapmamalısın anlamında. Çok kesin bir kuraldır must. Çok katı bir kuraldır. Bunun sonucu, yaparsan sonuçlarına katlanırsın. Çünkü çok kötü bir sonuç olur bunu yaparsan. Must'ı dinlemezsen sonucuna katlanmak zorundasın. Yani yaptırımı oluyor
bir nevi. O yüzden must çok kötü kuraldır. Hatta tabii ki bazı anneler çocuklarına şunu yemek zorundasın bunu diyebilir. Çünkü anne bunu emir kipiyle kullandığı zaman must'ı kullanabilir. Ama günümüzde artık hani ya işte şunu yesen de olur, yemesen de olur, yersen iyi olur diye bir şeyi biz sadece yani kime söyleriz? Büyüklerimize söyleriz. Arkadaşlarımıza söyleyebiliriz ama bir çocuğumuza işte koydum önüne ister ye ister yeme gibisince ya da yersen iyi olur. Hadi ye. Yersen iyi olur. Ama sana kalmış diyemeyiz haliyle. Demiyoruz, hiçbir anne demiyordur buna eminim. Hadi bunu yemek zorundasın yoksa büyümezsin yoksa aç kalırsın vesaire gibi kan şekeri düşen çocuk işte vesaire. That's bunun gibi etc. And now we start is must is not used very often in today's English. Bugünlerde hiç çok fazla kullanılmıyor. Genelde have to'nun kullanılması daha uygun görülüyormuş. Is better to use have to. Examples: I must work very hard. I must work for the captain. I have to turn away. To run. I have to run away. I have to make a plan. Burada işinin çok zor olduğunu, çok zor olacak. I must work very hard. Çok çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. Çok çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde koşması gerektiğini, kaptan olduğunu söylüyor. Plan yapması I have to make plan. Plan yaparsa iyi olacağını onun için. Planlı çalışırsa daha iyi, daha başarılı olacağını belirtiyor burada. And then faster, lesson 11. Faster, stronger. When we want to compare two things, we add air, bigger, sadder. Do you see? ER. When the word has only three letters, consonant, vowel, consonant, we double the last letter. Simpler, more simple. Happier, more happy. Then, when the word has two syllables, we can use ER or we can use more. When the word has two syllables and it ends with E, we change ye into ear. Now, for example, is more bitter there. More interesting. Interest, more interesting. Important, more important. Interesting, more interesting. Important, more important. And another is when the word has three syllables, we use more. Good, better, bad, worse. That's difference. Some words use special verbs. These special words. For the good, we can't say the more good, gooder. No, beat. So good, bitter. We can say it. We can't hold bitter. Bad, it's the worst. That's irregular. We can't talk about. That's irregular verbs. Examples: the wind is stronger. The ship is faster. The clouds are bigger. Çok güçlü bir rüzgar olduğunu, geminin hızlı olduğunu, bulutların büyük olduğunu.
The bigger, stronger, and faster. Stronger, faster. The lesson 12. There is a book on the table. There is a book on the table. When we want to say that something is somewhere, we use there is. We don't translate the word there. Yeah. Right. Examples. There is a boat at sea. Yeah. There is a lot of grass in the fields. Denizde bir tane bot var diyor. Tarlada çok fazla çim, ot olduğunu söylüyor. There is a lot of grass in the fields. Alanda, tarlada. As fast as. Lesson 13. The fastest, the strongest. Fastest. When we want to say that something is the best, we use est. We usually use the before these words. The biggest, the saddest. When the word has only 3 letters, consonant, vowel, consonant, we double the last letter. The simplest, the most simple. The happiest, the most happy. When the word has 2 similes, we can use est or we can use most. That's same things. When the word has 2 similes and it ends with e, we change e into est. Is here y ile bittiğinde son harflerine bakıyoruz. Son harfleri ne ile bitiyorsa onu kullanabileceğimizi, yani burada y ile bittiği zaman son harfleri est'ye dönüşebildiğini, diğerlerinde olduğu gibi çoğullarda da yapıyoruz biz bunu çoğunlukla. Burada çok küçük bir ayrıntıya değinmişiz yine. The most interesting, the most important. When the word has 3 similes, we use the most. Good, the best. Bad, the worst. Some words use special words. Bunlar da yine yukarıda gördüğümüz gibi burası da özel kelimeler olmuş oluyor. Example. We have the fastest ship. My wife is the most beautiful woman in the world. Wow. She's in the best for me. Very good. Evet. O çok hızlı bir gemisinin olduğunu, çok güzel, dünyanın en güzel kadını olduğunu söyleyen bir adam var burada. Karısı olduğunu söylüyor. Ve en iyi kişinin o olduğunu, onun için en iyi kişi karısıymış. Onu söylüyor bize. Negative sentences. Lesson 14. He is not here. He isn't here. I cannot. You can short sentences. I cannot. I can't. Is here. I can't help you. I cannot help you. I can't help you. He is not here. He isn't here. It is short. And now here, she is not sleeping. She isn't sleeping.
When we say a negative sentences, we put the word not after the first verb in a sentences. We do it for the verbs to be, and, can, and also for the present continuous. When we speak, we often use short sentences. Konuştuğumuz zaman genelde kısa cümleleri kuruyoruz, kullanıyoruz. Kısa hallerini. Ama yazıda tabii ki uzun da kullanabiliyoruz. Ama konuştuğumuzda genelde çoklukla kısa kullanılıyor. Konuşmada. I do not cook. I don't cook. For example, she does not cook. She doesn't cook. And in the present simple, we use don't or doesn't when we say a negative sentences. Olumsuzlarda da don't ve doesn't'ı kullanıyoruz. Zaten biliyorsunuz he, she, it'lerde doesn't, diğerlerinde don't kullanıyoruz arkadaşlar. As for example, bir örnek verelim. It isn't a good a day. I don't know what to do. He can't help me. Yes. And now nobody. This lesson 15. I see nobody. I see nothing. I have no problem. I never cook. It's carrot to use a single negative in English. For example, I see nobody. When we don't use a double negative in English, for example, I don't see nobody. Yeah. We can use, look, it's here. Bu da zaten negatif bir cümle olmuş oluyor bunların hepsi. Bu da iki tane negatif cümleyi, bir cümlede iki tane negatif kullanabiliyormuşuz. I don't see nobody kullanabiliyoruz. I don't see nobody. Hiç kimseyi görmedim. Hem olumsuzluk hem de negatiflik oluyor burada arkadaşlar. Aslında aynı şey değil tabii ki. Examples. Nobody lives on the island. Nothing can help me. I have no friends here. I never visit the other island. It's here. Hiç kimse adada yaşamayı sevmiyor. Kimse bana yardım etmedi. Hiçbir şey bana yardım etmedi. Benim hiç arkadaşım olmadı. Hiç arkadaşım yok diyor. Olmadı. Hiç arkadaşım yok. I never visit other. Ben hiçbir adayı ziyaret et. Ben hiçbir zaman, yani hiç daha önce hayatımda da demiyor ama direktman hiçbir zaman hiçbir adayı ziyaret etmemiş. I never visit other island. Arkadaşlar sürekli İngilizce düşününce Türkçeyi tam olarak çevirmek zor oluyor zaten. Türkçe'de ne olarak anlıyorsanız onu düşüneceksiniz. Tam olarak karşılığını hiçbir zaman aramayın. O yüzden zaten tam olarak karşılığını bulamıyorum ben de. Yani bunu anlama geliyor. Bunu öğrenin yeter. Türkçe'de bu anlama geliyor. Bunu bilin yeter. As for question, sorulara geçelim. Are you happy? Yes, I am happy. Can you help me? Yes, I would like help every people. Not only for you. Not only help you. Is she here? I don't know. I can't see. You can't ask her. Is she here? Are you sleeping? No, I'm not sleeping. I wake up. When? Çünkü bu şöyle, uyuyan kişiler yes I am sleeping diyemez tabii ki. Çünkü uyuyor olur, cevap veremeyecek. O yüzden ben uyanık olduğumu söyleyeyim. I'm not sleeping. I wake up. When
we ask a question, we start with the first verb in a sentences. We do it for the verbs to be and can, and also for the present continuous. For the present continuous. Now, do you understand? Do you understand? Does he understand? You can read she. I thought they used together. Onların üçü bir arada öyle düşünüyorum. Kullanmam gerektiğini düşünüyorum. İyice otursun. He, she, it bir farklı. Does he understand? Does she understand? Does it understand? When we ask a question in the present simple, we use do or does. Examples. Are they going away? Is it good? Do you understand? That's examples. Now, lesson 17. Much, many. Yes, this countable and countable things. I have many questions. For example, we can add 1, 2, 3 questions. We can count. 1, 2, 3, 4 diye sayabiliyoruz. I have many questions. I have çok fazla sorusu var. O yüzden I have many questions. For example, I have much question diyemeyiz. Karıştırmayın kafanızı hiçbir zaman. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabiliyorsanız many'yi kullanacaksınız. Now, you don't have much time. Senin hiç zamanın yok. Yani çok fazla zamanın yok anlamında. Hiç demeyelim de. Senin çok fazla zamanın yok. You don't have much time. I have a lot of questions. Is here a lot of. You don't have a lot of questions. You don't have a lot of time. When we spoke about countable things, we used many. Look, countable. For example, cars, trees, books, and apples. Now, sayabileceklerimize many, sayamayacaklarımıza 1, 2, 3, 4 diye sayamayacağımıza much diyeceğiz arkadaşlar. And now, when we speak about uncountable things, we use much. For example, money, time, space, and air. We can't use a lot of for countable. We can use a lot of for countable and uncountable things. Alright, now examples. I have many gods. I don't need much money. And I have a lot of parrots. I have a lot of time. Somebody's lesson 18. I can take my mother's car. It's somebody's. We need my brother's help. This is in the end of the road. This is the first page of the book. When we want to say that something belongs to somebody, we use as. When we want to say that something belongs to something, we use of. Examples. I take a piece of heart. Word. Fridays. People visit the island. Okay, that's good. But it's Fridays. This photo is told about the captain, I think. Fridays who go to the in the island stay. It said Fridays people visit the islands.
The name of the town is Hale. We can say, for example, on the Fridays. In Fridays, the people visit the Moscow of Turkey because they are special days. That's right. I am. This lesson 19. I'm, your, he, his, she's, it's, where, your, there, isn't, aren't, don't, doesn't, can't. When we speak, we usually use short forms with the verbs to be and in negative sentences. Konuşma zamanında her zaman kısalarını kullanıyoruz. Hem olumlularda hem de olumsuzlarda. Soru cümlelerinde de hep kısa kullanıyoruz. Examples, örneğin. I'm walking on the beach. It's very interesting. I am walking on the beach. It's very interesting. Burada it's dediğimizde burada tekrardan beach kullanmıyoruz. Hemen it's diyoruz. Buraya aslında bunu kaldırırsak ne koyabileceğiz yerine? Beach. Beach is very interesting. Ama kısaldığımız zaman it's very interesting. That's right. Yes. Go ahead. Lesson. This lesson last 20. Lesson in, on, at. Now the first. I am in my office now. I see two pictures on the wall. On the wall. In my office. You can sit at the table. Masada oturmak. Mesela sandalyede oturuyoruz ama masada ders çalıştığımız için we can say to sit on at the table. Masada. Hani masana geç otur. Türkçe'de de konuşuyoruz. Hani sandalyene geç otur denmez. Masaya geç otur ama burada da bunu diyebiliyoruz. You can sit at the table. On the table demiyoruz bakın. At the table. Yes. He works at the airport. Onun işi havaalanında. When we spoke about something inside, something we use in. It's something inside, something we use in. When we speak about something on something, we use on. When on da on, üzerindeyken on, içindeyken in ve nereye geldik? Buraya at'e gelelim. When we spoke about something next to the something, we use at. Is a at. Next to, for example, we said at the home. We'll come in. Şimdi geliyoruz oraya. When we spoke about something inside, space which is around something, we also use at. Now, for example, at the airport, at the station, at home, at work, at school. It's another examples. I am on the island. I am on an island. Niye a island demiyoruz burada? Because it's here e, later e harfi olduğu için buraya ne yapıyorduk? Hemen n diyoruz. Bunu çok fazla kişi hata yapıyor. I am on an island. Ben bir adadayım. Adanın üzerindeyim gibi zaten adada olmak üzerinde. Adadayım. I sleep in a tent. Ben cibinliğin altında yaşıyorum. Bir örtünün, bir şeyin, çadırın içinde. Çadır diyebiliriz buna. Evet, tente olarak aklımızda kalabilir. Ben çadırın içinde yaşıyorum. Uyuyorum. I sleep in a tent. I usually have my holiday. This lesson 12, sorry, in and it said. Not finished. Lesson 12.
Now here. Are you in on at 4? We usually have my holiday in July. Biz genellikle, ben tatilimi Haziran'da geçiriyorum gibi. Haziran içinde olur. Benim tatilim genelde Haziran içinde olur. Haziran'da, Haziran ayının içinde olur. Temmuz demiş burada, July. June, July. Yes, Temmuz. Genellikle benim tatilim Temmuz ayının içinde olur demiş. Temmuz'da olur demiş. I usually have my holiday in July. She comes at 9 every day. Stated at. Saatlerde genelde o at kullanırız arkadaşlar. She comes at 9 every day. For example, we can say it 9 a.m. 9 a.m. every day. We can change it's a p.m. When we change the p.m. we can't out it's 0. 9 a.m. 9 p.m. Okay. Bu bize akşamın. PM ve AM aklınızda kalması için şöyle bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Alfabetik sıraya göre önce ne geliyor? Tabii ki A harfimiz geliyor. Sonra P harfimiz gelecektir ikisi arasında. Bu da şöyle AM, A harfi önce, yani öğleden önce, sabah için düşünelim. Sabahları A harfini kullanıyoruz. Öğleden sonra P harfini kullanıyoruz. Oradan bir mega hafıza tekniğiyle birleştirebilirsiniz. Every day, okay, she comes at 9 p.m. every day. I play tennis on Monday. Günlerde 10 kullanıyoruz arkadaşlar. 10 hours every Tuesday. When we spoke about some longer period, when we speak about some longer period of time, we use in. Yes. When we speak about one moment in time, we use at. When we speak about a day, we use on. When we do something for some time, we used for. Look, it's here. I work for 10 hours every Tuesday. I play tennis on Monday. She comes at 9 p.m. every day. I usually have my holiday in July. Yes. Okay, time is finished. This our class today is finished. For the last class, I will teach you. For the last class, I will teach you lesson. This level 2 in grammar, and part 1. See you next class. Okay, today is our class is finished. Let's see you next class. Please don't forget my channel subscribe. Please don't forget my channel subscribe. Please don't forget my channel subscribe, and see you next class.